Bu videoyu muhakkak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Vatikan'daki bir din adamı zamanı gösteren bir monitör icat ettiğini iddia etti. Tüm detaylar, hangi zamana gitmiş, neler görmüş, bu cihaz nasıl bir cihaz, hepsi bu videoda olacak. Bence çok ilginç bir video oldu. Bugünkü videomuz yine ilginç bir video olacak. Bir süreden beri aslında antik medeniyetleri ve antik medeniyetlerin aslında bizden daha gelişmiş olabileceğine dair videolar hazırlıyorum, videolar çekiyorum. Bu konulara girince de Vatikan'dan bahsetmek olmaz. Bu konu Vatikan'ın gizemli dehlizlerine girdiğimiz ilk video olacak. Tabii ki daha önce Papa ve Vatikan ile alakalı bir video paylaşmıştım ama bu video genellikle daha genel bilgileri, gizem barındırmayan genel kültür içerikli bir videoydu. Ona da buradan ulaşabilirsiniz, onu da izleyebilirsiniz. Ama bu videomuzda artık Vatikan'ın gizemlerine giriş yapıyoruz. Komplo teorilerinden bahsediyoruz. Ama öncesinde tabii ki de Vatikan Kütüphanesi'nden bahsetmek istiyorum. Çok gizemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi anlayacaksınız neden böyle düşündüğümü. Notlarım var her zamanki gibi. Videoya başlamadan birkaç gün öncesinde ilgilendiğim konuyla alakalı notlar hazırlıyorum. Zaman çok değerli, zaman çok önemli biliyorum. Zamanınızı ayırıyorsunuz ve videonun her dakikasının bilgi içerikli olmasına önem verdiğim için eksik bir şey bırakmamak adına videoyu anlatırken ara ara da notlarıma bakıyorum. Vatikan Kütüphanesi'yle bir giriş yapacağız ama ondan sonrasında Vatikan'daki bir din adamı tarafından, daha sonra da Vatikan'ın gizlediği bir teknolojiden bahsedeceğim ve bu teknoloji ile Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği anı gördüğünü iddia ediyorlar. Son akşam yemeğini gördüklerini iddia ediyorlar ve birkaç farklı çok eski olaylara gittiklerini, gördüklerini iddia ediyorlar. Bu böyle bir teknoloji, çok ilginç bir teknoloji. İnanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum ama bence dinlemesi ve araştırması çok keyifli. Seveceğinizi düşünüyorum. Vatikan Kütüphanesi'nin tarihçesiyle sizi boğmak istemiyorum. Sadece önemli ve işimize yarayan bilgiler vereceğim. Bu Vatikan Kütüphanesi tabii ki de Vatikan şehrinde yer alıyor. Resmi olarak 1475 yılında kuruldu. Latince ismi şu şekilde, Türkçesine çevirmemiz gerekirse Vatikan'ın gizli arşivi anlamına geliyormuş. Buradaki spektrumun bazı insanlar gizli değil de özel mülk anlamına geldiğini söylüyorlar ama genel olarak Vatikan'ın gizli arşivi olarak bir isim koyulmuş. Fakat 2019 yılında geçtiğimiz günlerde de vefat eden Papa Francis tarafından Vatikan'ın gizli arşivi kelimeleri çok ilgi çekici olduğu için ve çeşitli onlara göre yanlış anlaşılmalara maruz bıraktığı için bu duruma Vatikan Apostolik Arşivi olarak değiştirmiş. Yani gizli kelimesini kaldırmış. Buradaki apostolik kelimesi ne demek diyecekseniz şu demek: Hazreti İsa'nın havarileriyle alakalı, havarilerine bağlı eski Hristiyan gelenekleri ile devam ettirilen gibi bir anlama geliyormuş. Peki bu meşhur kütüphanede, ismi bile gizemli, gizli olan kütüphanede neler var? Yaklaşık 1,1 milyon kitap, 75 bini el yazması, 8,500 bini ise matbaanın ilk yıllarından 1500'lerin öncesinde basılmış kitaplardan oluşan devasa, kocaman bir arşiv. Kilometrelerce raflar uzanıyor. Ya bu bile beni bir kitap sevdalısı olarak çok heyecanlandırdı. Böylesine tarihin ilk yıllarına ait eski belgelerin, yazışmaların, mektupların, el yazmaların olduğu bir kütüphane. Yani buna kütüphane demek çok hafif kalıyor. Ne denir bilmiyorum, ne demek gerekir. Burada neler var mesela, bunlardan bahsedelim. En eski belgelerden biri milattan sonra 1. yüzyıla ait. 12. yüzyıldan kalma İncil'in Latince çevirileri, İslam dünyası ile olan yazışmalar, Yunan filozoflarının orijinal metinleri, Orta Çağ büyü metinleri ve daha fazlası. Büyü metinleri, bu da çok komplo teorilerine konu olmuş. İşte Kabala inancına göre olan kitapların, büyü kitaplarının yine Vatikan arşivlerinde olduğu söylenir. Barnabas İncil'inin burada olduğu söylenir. Barnabas İncil'i ile alakalı bir video çekebilirim. Tek başına bir video olması gereken bir konu bence. Barnabas İncil'inin
aslında gerçek İncil olduğuna dair söylentiler, Hazreti Muhammed'ten bahsettiğine, içinde Hazreti Muhammed'i müjdeleyen bir İncil olduğunu, bu sebeple Vatikan'ın kabul etmediği, gizlediği kutsal kitap olduğu söylenir. Hatta Mersin'deki Tarsus kazısında Barnabas İncil'inin de bulunmuş olabileceğine dair söylentilerle dolu bayağı önemli bir kitap. İstiyorsanız yorumlara yazın, ayrı bir video çekmek isterim. Buraya girmek yasak mı? Buraya herkes giremiyor. Bir kere onu zaten gizemli yapan unsurlardan bir tanesi de bu. Herkes giremiyor. Sadece akademik çalışması olan Papa tarafından onaylanan araştırmacılar buraya girebiliyor. Belli zamanlarda girebiliyorlar, belli sürelerde kalabiliyorlar. Belli arşivlere tabii ki de ulaşabiliyorlar. Yine Papa'nın onayı olan fotoğraf çekmek ve bir kopyasını almak da özel izne tabi. İlginç belgeler olarak neler var? Burada tabii bunlar sadece bizim bildiklerimiz, bilmediğimiz nice şeyler vardır. 1,1 milyonluk bir kitap arşivinden bahsediyoruz. Bildiklerimiz ilginç belgeler arasında Galileo'nun duruşma belgeleri. Galileo biliyorsunuz ki kilise tarafından yargılandı. Tüm mahkeme sürecine ait belgeler burada. Martin Luther'e gönderilen aforoz belgesi burada, mektubu burada. Papa'ya yazılan Osmanlı mektupları, İncil'in kayıp bölümleri ki bunların da yine Hz. Muhammed ve İslamiyet'e ait belgeler, yazılar olduğu söyleniyor. O yüzden imha edildiği söyleniyor. İddia edilen belgeler burada. Hitler ve Vatikan arasındaki gizli yazışmalar. Bu da ayrı bir konu olabilir. Vatikan'ın Hitler'le ve Nazilikle alakalı da bir yakınlığı olduğu iddiaları var. Tabii ki bu belgeler halka açık değil. Peki nasıl popüler oldu bu Vatikan'ın kütüphanesi? Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabı ve daha sonra da yine Tom Hanks'in bir filmi aynı isimli Melekler ve Şeytanlar Cehennem adlı filmini izlemediyseniz izleyin. Kitabını okumadım, filmini izledim. Burada da Vatikan Kütüphanesi popüler oldu. Daha sonra kayıp İncil metinleri, uzaylılarla temas belgeleri, dünya dışı uygarlıklardan kalan bilgiler, Hazreti İsa'nın gerçek hayatı gibi birçok komplo teorilerinin merkezinde bu Vatikan Kütüphanesi yer alıyor. Bazı teorisyenler de işte hep konu ettiğim antik uygarlıklar, bizden daha ileri olan medeniyetlere ait bilgilerinde yine Vatikan'ın kütüphanesinde belgelerinin olduğunu iddia ediyorlar. Dijitalleştirilme çalışmaları var son yıllarda. El yazmalarının bir kısmı dijital ortama aktarılmaya başlandı. Bu projeyle 80 binden fazla belge online erişime açılacak. Şu an sadece ufak bir kısmı erişilebilir durumdaymış. Kütüphanenin kurulma amacı neydi? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Bilgiyi toplamak ve korumak. Aslında çok güzel bir şey yapmışlar kendileri için. İslam dünyasında var mı böyle bir yer? Belki çok öncelere dair vardı ama şu an güncel olarak böyle bir yer var mı? Bilen yorumlara yazsın, ben de araştıracağım. Bilgiyi toplamak ve korumak için antik el yazması metinleri kilisenin ilim üzerindeki otoritesini pekiştirmek üzere kurulmasının bir amacı bu. Hristiyanlık mirasını korumak ve savunmak, mezhep ayrılıklarının çok yoğun olduğu dönemlerde Hristiyanlık tarihi üzerinde bir kontrol sağlamak amacıyla akademik bir merkez kurmak, yani yine bir ilim, bilim yuvası olsun, bilginin üretildiği, tartışıldığı bir yer olsun diye kurulmuş. Bu kadar çok kitap, bu kadar çok belge nasıl toplanmış diyecek olursanız eski koleksiyonculardan toplanmış, derlenmiş. Hatta ki Papa'nın da, dönemlerin Papası tabii ki de gidip bizzat araştırıp çok kitapları topladığı biliniyor. Böyle bir yazılarda okumuştum. Satın almışlar, bağışlarla kütüphaneye bağışlanmış kitaplar. Orta Çağ boyunca papalar, din adamları, zengin aristokrat ailelerden, doğudan gelen koleksiyonculardan, manastırlardan el yazmaları, kitapları satın almışlar. Zenginler, soylular, bilim insanları koleksiyonlarını bu kütüphaneye bağışlamış. Savaş ve fetihlerden elde edilen gelen belgeler Haçlı seferleri sırasında
Kudüs ve Bizans'tan batıya çok sayıda yazma eser taşındı. 1453'te İstanbul'un fethi sonrası Bizans entelektüelleri batıya göç etti ve yanlarında Yunan filozoflarının eserlerini getirdi. Bu eserlerin bir kısmına Vatikan'a ulaştı. Yani yine Haçlı seferleri sırasında yağmaladıkları kitapları alıp götürmüşler gibi düşünelim. 11. ve 13. yüzyıllarda İslam dünyasındaki bilimsel eserler Latinceye çevrildi. Bu çevirilerin kopyaları Vatikan'a ulaştı. Çok değerli yazılar, örneğin İbn Sina, Farabi, El-Kindi gibi İslam düşünürlerinin eserleri de bu koleksiyonların birer parçası. Biz bu insanlara ne kadar değer verdik bilinmez ama onlar çok değer vermişler belli ki. Diplomatik yazışmalar, kilise arşivlerinde Papa ile krallar, piskoposlar, İslam sultanları ve diğer yöneticiler arasındaki tüm mektuplar, yani sadece kitaplar değil mektuplar da burada var. Tüm aforozlar, mahkeme kararları, dini konsül tutanakları gibi birçok belge bu kütüphanede. Muhteşem, muhteşem. Ben bugün Vatikan'daki gizemli teknolojiler diyelim. Onlardan hangisinden bahsedeceğim? Belki tahmin edersiniz, bilmiyorum. Vatikan'ın zaman makinesi. Vatikan'ın zaman makinesi. Akla gelen o meşhur Chronovisor'dan bahsedeceğim size. Bu Chronovisor gizli bir zaman makinesi. Nasıl? Bu cihazın geçmişi görebildiği, hatta kimilerine göre ise geleceği de gördüğü iddia edildi ama gelecekle alakalı daha çok tutulmadı. Hani geçmişi gördüğü söylendi. Tabii ki de buna ait resmi bir kanıt yok, bilimsel bir veri yok ama birçok ezoterik çevrelerde ve komplo teorisyenleri tarafından çok tutulan ve incelenen bir olay. Biz de bundan bahsedeceğiz bugün. Nedir bu Chronovisor? Nedir bu Chronovisor? Chronovisor iddiaya göre zamanın içinde olmuş olayların frekans izlerini okuyarak geçmişi bir televizyon gibi izleyen bir makina. Yani şöyle düşünün, önünüzde bir tane monitör var. Siz geçmişte yaşanan bir olay, mesela onların yaptığını iddia ettikleri gibi Hazreti İsa'nın son akşam yemeğini izlemek istiyorsunuz. O an canlı olarak onu izliyorsunuz. Veya işte Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği anı izliyorsunuz. Yani bilmiyorum. Şöyle bir şey, gökyüzüne akşam baktığımızda gördüğümüz yıldızlar da şu an orada değil. Yani 4-5 yıl önceki yıldızlar. Çünkü oradaki ışınların bize ulaşma ışık hızı var, biliyorsunuz. Dünyaya ulaşma süresi var. Ve biz geçmişi görüyoruz. Aslında böyle bir şey mi bu diye düşündüm. Belki de çok alakalı değildir, bilmiyorum. Direkt aklıma bu olay geldi. Yani olabilir mi geçmişi görmek? Aslında birazcık daha bahsedeceğim neler dediklerine dair. Şimdi bu iddiayı ortaya nasıl attı, kim attı? Bundan bahsedelim. François Buron diye bir Fransız Katolik rahip bu iddiayı ortaya atıyor. 2002 yılında yayımlanan Yeni Vatikan Gizemi adlı bir kitabında bu konuyu gündeme getiriyor bu adam. Buron'a göre bu cihaz İtalyan rahip Pellegrino Ernetti tarafından geliştirildi. Kimdir bu Peder Ernetti? Ona bakalım. 1925 doğumlu, müzikolog ve bilimle ilgilenen bir rahip. Kendi ifadesine göre 1950'lerde bazı bilim insanları ile birlikte bu cihazı, yani Chronovisor'ı geliştirdi. Peki ekibinde kimler vardı? Ekibinde Nobel ödüllü nükleer fizikçi Enrico Fermi, Wernher von Braun, Nazi kökenli ama sonradan NASA'ya geçmiş bir roket mühendisi. Size demiştim ya, Nazilerle ve Hitler'le Vatikan'ın bir alakası var diye. Bu iki önemli kişi de ekibindeymiş. Yani onlarla geliştirdiğini iddia ediyor. Peki size bir tane fotoğraf getiriyorum bu teknik özellikleriyle alakalı. Şimdi bu Chronovisor'ın teknik yapısı iddialara göre nasıl? Bir anten sistemi varmış ve bu anten sistemi zaman boyunca yayılan elektromanyetik dalgaları topluyormuş. Tarayıcı bileşenleri varmış. Bu da enerjileri çözüp zamanın belirli bir anına odaklıyormuş.
Görüntüleyici ekran o anki olayı görsel olarak yansıtıyor. Ses molekülü de o anki sesleri duymamızı sağlıyor. Böyle bir teknik özellikleri olduğu iddia ediliyor. Şöyle bir şekilde daha böyle özetleyecek olursam aklınızı karıştırmadan CoronaVisor'daki sistem mantık şu şekilde. Diyorlar ki evrendeki hiçbir enerji kaybolmaz. Her ses, görüntü evrende bir enerji yayar ve iz bırakır. Ve doğru frekanslı bir cihaz, doğru bir frekans yakalanırsa yeniden bu frekansa, bu yayılan ize ulaşmak mümkün. Mantığı bu. Mesela akışık kayıtlar diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Bu genellikle ezoterik felsefelerde çok fazla duyuluyor. Tüm olayların, yani şöyle, ilk insandan şu ana kadar ve bizden sonraki bütün insanların tüm eterik veri bankası bu akışık kayıt sistemlerinde var. Bir takipçim beni izliyorsa kendisini biliyor. Bana yorumlarda şey demişti. Eterik bazı araştır demişti. Çok fazla detay bulamadım. Burada da eterik veri diye anlatıyorum. Onları bir sonraki videolarıma saklıyorum. Yeni konu önerilerinize de açayım bu arada. Teşekkür ediyorum sizlere. Biraz aklınız karıştı mı bilmiyorum. Ama yani bana çok ütopik gelmiyor ya. Komik gözükmek de istemiyorum ama bana çok ütopik, çok tuhaf gelmiyor. Ve bu eterik bazlı teknoloji demişti. Eterik bazı araştır demişti bana. Bu CoronaVisor sistemi de eterik bazlı bir teknoloji. Yani frekansla, enerjiyle, doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Kendisi izliyorsa yorumlara yazsın. Böyle bir teknoloji bulunuyor. Yani frekanslarla çalışan, ki her şey frekans biliyorsunuz. Nikola Tesla o kadar dahi bir adam ve her şeyin frekansı anlarsak her şeyi anlarız diyor. Ben çok inanıyorum frekans olaylarına. Çeşitli frekans teknikleriyle evrendeki hiçbir şeyin kaybolmadığı ve onlarla aynı uyuma gelirsek, aynı frekanslara gelirsek onları bulabileceğimize dair iddialar açıkçası ben olabilir diyorum. Yani şöyle bir şey, bu insanlar bunu bulmuş mudur bilmiyorum, soru işareti. Ama böyle bir teknoloji bulunabilir mi? Bulunabilir gibi geliyor bana. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunlar bir şekilde böyle bir cihazı iddia ettiklerini söylemişler ve bu cihazın geçmişteki olayları onlara gösterdiklerini iddia etmişler. Peki dedim ki bu adamın bu olayları anlattığı bir röportajı, bir şey var mı? Yani nasıl anlatıyor diye bir araştırma yaptım. Şimdi bu Peder Ernetti CoronaVisor ile neler gördüğünü bazı röportajlarında ve yazılarında bizzat kendi ifadeleriyle anlatmış. Tabii ki bunu yine altını çiziyorum. Bunların bilimsel bir dayanağı yok. Adam anlatmış, sadece tanık olduğu şeylerden bahsetmiş kendisine göre. Dikkat çeken gittiği yer Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi. Ernetti'nin anlatımına göre okuyorum bizzat. Diyor ki CoronaVisor ile İsa'nın çarmıha gerilişini gördük. Kalabalığın arasında yer alıyordum. O kadar gerçekçi ki oradaymışım gibi hissettim. İnsanlar ağlıyordu, bazıları da bağırıyordu. Güneş batmaya yakında, hava kasvetliydi. İsa'nın yüzü sakindi, acı çekiyordu ama gözlerinde büyük bir merhamet vardı. Tam o anda "Baba, onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" dediğini işittik. Ernetti 1990'larda yaptığı bir röportajındaki açıklamaları Peder Burun kitabında bu şekilde derlemiş. Şimdi bu adam sadece buraya gittiğini iddia etmiyor. Bir de antik Roma'nın tiyatro oyunlarını izlediğini söylüyor. Yani sistemi nasıl bilmiyorum. Yani hani bize oraya götür mü diyor. Bir şey mi yazıyor? Nasıl yapıyor bilmiyorum. Nasıl olmuş olabilir bu? Ona dair bilgi vermemiş. Antik Roma'daki tiyatro oyunları için neler söylemiş buna bakalım. Milattan önce 1609 yılında yazılmış olan Theatritis adlı Latin oyununu izledim. Oyun Roma'daki bir tiyatro sahnesinde sergileniyordu. Antik kıyafetler, sahne düzeni ve izleyici kitlesi net şekilde görünüyordu. Oyuncuların seslerini bile duyduk. Bu oyun günümüze eksik ulaşmış ama CoronaVisor sayesinde tamamını gördük demiş. Bir sonraki gördüğünü iddia ettiği şey Hazreti İsa'nın son akşam yemeği. Bu konu için ne demiş bunu da okuyacağım. İsa'nın öğrencileriyle yemek yediği anları izledim. Masa uzundu, herkesin önünde ahşap kaseler ve ekmek vardı.
İsa konuşuyordu. Gözlerinde hem bilgelik hem de hüzün vardı. Konuşmalar net şekilde duyulmasa da sahnelerin enerjisi sarsıcıydı. Bir de bu adam cihazın kullanımı ve tehlikeleri açısından bilgiler vermiş. Şöyle demiş: Coronavisor gerçekti ama dünya hazır değildi. Çünkü bu cihazı, ben söyleyeyim merak ediyorsanız direkt, bu cihazı sonra parçalamışlar. İddiaları bu. Dünya buna hazır değildi. Geçmişi izlemek yalnızca tarihsel merak için kullanılmamalı. Bu bir güç, insanların inancı yıkılabilir. Yani ne demek istiyorsun sen burada? O zaman sizin anlattığınız Hristiyanlık dünyasına dair şeyler yalan mı? Bu yüzden Vatikan yetkilileriyle birlikte cihazı parçalayıp güvenli bir yere kaldırdık demiş adam. Ernetti hayatının son döneminde bu sözleri sarf etmiş ama bazı araştırmacılar onun ölümünden kısa bir süre önce her şeyi uydurdum dediğini iddia etmişler. Fakat bu itirafın gerçek olup olmadığı da belirsiz. Bazıları da bu itirafı yaptı ama zorla yaptırıldı diye de söylemiş. Ama son röportajında yani bu cihaz var ama insanlık buna hazır değil diyor. Bu da böyle bir video oldu. Neler düşünüyorsunuz? Ben diyorum ki böyle bir teknoloji yani bir zaman sonra olabilir diyorum ben. Çok mu ütopik düşünüyorum? Yani çok mu hayal dünyamı genişlettim de düşündüm. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani gerçekten geçmişe gidilse siz nereye gitmek isterdiniz? Hangi anlara gitmek isterdiniz? Tabii buradaki hani zaman makinesi gibi bir şey değil. Adam televizyon izler gibi izlediğini söylüyor ama bu arada videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Yaklaşık 2 senedir YouTube'da video hazırlıyorum. Son 2 aydır da haftada 3 gün video çekip paylaşıyorum. Buna rağmen kanalımın çok yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Daha henüz 3000 küsur takipçim var. Videolarım yeterli izlendiğini düşünmüyorum. Bu konuda lütfen videoları çekmeye devam etme konusunda motive etmek istiyorsanız beni lütfen videolarımı beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.